Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar aslında bu sezon sonu değerlendirme videolarının izleyenler için çok bir faydası yok. Yani bilgi amaçlı yok. Ama işte en azından hani sezonda ne yapıldı, ne edildi bir ekran yüzü olarak merak eden arkadaşlar da oluyor. Bunlara da paylaşmış oluyoruz sizlerle beraber. Arkadaşlar öncelikle sizler de sezonda ne yaptınız, neler yaptınız bunları yazarsanız da çok memnun olurum değerli kardeşlerim. Şimdi öncelikle Şampiyonlar Ligi yani eski adıyla, şimdiki adıyla Elit Lig'le başlayacağız. Sonra lig ile değerlendirme yapacağım. Arkasından kısa bir kupaya değineceğim. Federasyona değineceğim ve en sonunda da bu sene oynadığım formasyonla ilgili kısa bilgi vererek videoyu kapatacağım değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu şey bazen derler ya tarih falan diye. E, Eleme aşamasını 3. sırada bitirdik arkadaşlar. Aslında son maçta beraberlik aldık. Aslında almayacağımız bir beraberlikti ama o beraberlik bizi 3. sıraya attı ve değişik bir yoldan eleme grubuna geçmemizi sağladı diyebilirim. Bir üstte gördüğünüz bakın Dinisus bu videonun çıkmasına göre geçen sezon değil ondan evvelki sezon aynı ligdeydik ve hatırlayan olur mu bilmiyorum, o zaman değerlendirme videomla da bahsetmiştim. Bir puan gerimizde e, ligi tamamlamıştı bu takım. Güzel bir müsabaka yapmıştık. O zaman da lig çok güzel geçti. Bu geçmiş sezonda da çok güzel geçti. Şimdi hemen eleme grubuna geçiyoruz arkadaşlar. Playoff'taki rakibimizle alakalı çok fazla söyleyecek bir şey yok. Onu hemen geçiyorum. Çeyrek finalde değerli arkadaşlar güzel bir rakiple oynadık. Bizden overall olarak yüksekti kendisi. Dolayısıyla şöyle baktığımız zaman da iyi bir kadrosu var. Oynayış şekli de bu şekilde güzel bir rakibe karşı oynadık. 153 overall'dı. Biz 145-146 civarındaydık. Dolayısıyla güzel bir karşılaşmalar yaptık. 3-0 yendik, 3-1 yendik ve yarı finalde o zaman bir puan gerimizde olan Dinisus'un rakibi olduk. Tabi burada 83 gözüküyor ama değil tabi. O da 142 civarında. Bakın hepsini rezerve almış zaten arkadaş. Takım esas kadrosu bu yani. Esas olan kadrosu şu anda sizlere ne gösterdiğim ve paylaştığım kadro. Dolayısıyla 141-142 civarındaydı. Onunla da çok güzel bir karşılaşma oynadık. 3-1 ve 5-3 gibi skorla geçtik. Finalde arkadaşlar yine güzel bir maç yaptık. Ve o maç neticesinde de Elit Ligi 4-1 gibi bir skorla aldık arkadaşlar. Nihai kupaya hiç değinmek istemiyorum. Tabii Altın Lig'den gelen rakip oldukça bize göre zayıftı. 7-0'lık bir şeyle de Altın Lig'den gelen rakibimizi yendik ve nihai kupayı aldık. Evet arkadaşlar şimdi lige değiniyorum hemen. Arkadaşlar bir evvelki sezonda olduğu gibi bu sezonda gördüğünüz gibi ilk 3 takım gerçekten çok güzel mücadele verdik. Diğer takımlar tabii bize göre daha düşüktü. Ama 3 takım arasında çok güzel maçlar oldu. Ve bizim en büyük şansımız direkt rakiplerimizle oynadığımız, ikinci ve üçüncü sıradaki rakiplerimizle oynadığımız karşılaşmaları hepsini kazandık. Onlar da bize tabii mağlup olduktan sonra kendi aralarında oynadıkları 2 maçı da berabere bitince dolayısıyla böyle bir tablo oluştu. Aşağı yukarı 10 puanlık bir farkla lige aldık değerli arkadaşlar. Hemen bakıyoruz kadrolara, şöyle bakıyoruz. 136 ama değil, sanıyorum rezerve, tabii rezerve çektiği oyuncular var. Evet, bakın S7 ve S5 rezervde. Yani 140'ın üzerindeydi bu arkadaşımızın da overall'ı.
O yüzden iyi bir rakip diyelim. Stanley'e baktığımız zaman da Stanley'de kendi kadrosunda, evet, Stanley'de yani güzel karşılaşmalar oldu. O da S7'deki oyuncusunu rezerve çekmiş. O da arkadaşlar 133-134 overall civarındaydı. Neyse, yani güzel karşılaşmalar oldu. Kendi aralarında oynadıkları iki maçı da berabere bitince dolayısıyla şey yaptık. Bu sezon, daha doğrusu videonun çıkmasına göre geçen sezon diyeyim, gol krallığını alamadık. Gol krallığını 3. sıradaki takımın oyuncusu aldı. Zaten gördüğünüz gibi güzel, iyi bir oyuncu. Danacı tabii yaş itibariyle artık gitgide yaşlandığı için 30, yeni sezonda 31 olacak. Dolayısıyla hala daha tabii iş yapıyor, yapmıyor değil, ama sonuç itibariyle artık da Danacı yavaş yavaş tabii ki eski genç halinde değil. Bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Arkadaşlar, son olarak kupaya bakalım ve devam ediyoruz. Arkadaşlar, kupada da iyi geldik ama bu rakibimize karşı ben aslında hata yaptım. Dörtlü bir savunmayla çıktım. Biraz sonra formasyonda göstereceğim şekilde oynamadım. Dolayısıyla, pardon, özür diliyorum, üçlü çıktım. Hata yaptım. Bir evvelki videoda zaten bununla ilgili bahsim vardı, hatırlayan olursa. Dolayısıyla rakip kanatlardan son dakikada bir değişiklik yaptı. Son dakikada yaptığı değişikliği ben fark edemeyince, dolayısıyla bu şekilde bir sonuç elde oldu. Birazcık ben taktiklerde alışılagelmişin de dışına çıkınca maalesef kupayı vermiş olduk. Elit ligi kazandık, ligi kazandık, nihai kupayı kazandık. 3 kupayla da kapattık. Yani bu da çok güzel diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, federasyonlar konusuna da geçiyorum. Federasyonumuz en iyiler seviyesine yükseldi. Bütün arkadaşlarımızı ben tebrik ediyorum. Dolayısıyla kendi klasmanımızda birinci sırada bitirdik. Dolayısıyla oradaki bütün arkadaşlarımızın da emeğine sağlık. Ayrıca bunu belirtmiş olayım değerli arkadaşlar. Benim de ilk tecrübemdi bu. Tabii ki ben de inşallah katkı verebildimse ne mutlu bana diyorum değerli kardeşlerim. Şöyle bir de gösterdiğim zaman, evet, biz de 144 puanla bir naçizane katkıda bulunduk değerli kardeşlerim. Şimdi son olarak da hemen formasyonumuza geçiyorum. Arkadaşlar, ben bu sezon %90'ın üstündeki karşılaşmalarda bu şekilde oynadım. Üçlü bir defans ama geri talimatı verdim. Kalecinin hakikaten çok büyük önemi var. Ben daha belki geçen sene sezonda hatırlarsanız hani geçici bir kaleciyle oynadığımı hep söylüyordum. Gerçekten altyapıdan yetişen bir kaleci, altyapıdan yetiştirdiğim, altyapıdan gelen bir kaleci. Yani özellikleri çok güzel, özellikleri çok iyi. Yani kalecinin hakikaten çok büyük önemi var. Bana %80'in üstünde maçlarda fayda sağladı arkadaşlar. Yani %80, hatta 80'den de daha fazla diyebilirim, fayda sağladı. Yani kaleci gerçekten çok önemli değerli arkadaşlar. Bunun dışında bu sezon parlayan yıldızımız da Yaşar oldu. Bu da altyapıdan geldi. Zaten benim şu andaki kadromda 2 oyuncu hariç hepsi altyapıdan geldi. Bu oyuncum da federasyonumuzun sağ olsun etkinliğinden gelen bir oyuncuydu. Bu da bu sezon bana çok fayda sağladı. Nasıl oynuyorsun abi derseniz, normal oynuyorum ama pas atma şeklini hep uzun oynadım arkadaşlar. Hep uzun oynadım. Top kaybı çok azaldı. Dolayısıyla direkt toplar
Direkt şeyler ilerideki oyuncuların da kalitesinin iyi olmasıyla beraber normal, karışık, uzun ve kapalı oynadım. Pres tarzını hiçbir zaman yükseğe çekmedim. Top çalma tarzını zor oynadım. Bazen normale çektim değerli arkadaşlar. Bölgesel ve açık olarak da devam ettiğimi söyleyebilirim. Üçlü bir defans, önünde muhakkak bir DMC ki Güner'in de bu sezon çok faydalı olduğunu özellikle istatistiklerine baktığımız zaman anlıyorum. Hep bakındaki 19-9-8, 7-7-9-9 yani 7'nin altında düşmemiş. 8-9-10 gibi çok faydalı bir şekilde katkı verdiğini söyleyebilirim değerli arkadaşlar. Şimdi ben zaten bu sezon 11'i bozmuyoruz. Devam edeceğim. Belki yedeklerden satacağım, yedeklerle vedalaşacağım oyuncular olur ki bunun dışında buradaki rezerv oyuncularla biraz güç bakımından düşürelim. Dolayısıyla iki oyuncumuzla ilk 11'de vedalaşacağız. Zaten onun yerine gelecek olan oyun tarzı iki Aslan ve Karataş var. Dolayısıyla Gençlik Akademisi'nden gelecek iki tane çok güzel oyuncumuz var. Onlarla da beraber yine ana yapıyı bozmadan 9 oyuncuyu elde tutarak da iki de yedekten gelen 11 oyuncuyu elde tutuyorum. Daha zor mücadele içine gireceğimi biliyorum. Daha zor bir müsabakalar içine gireceğimi biliyorum. Ama hem federasyonumuzun en iyiler seviyesine yükselmesi hem daha zor rakiplerle karşılaşmak için aslında o yüzden de güç düşürme yani daha doğrusu elde fazla oyuncu barındırmak durumunda kalacağım. Ama benim için artık bundan sonra mücadele önemli olan arkadaşlar. Hemen de çok şey olarak isterseniz kupalarımızı göstereyim. Yeteri kadar kupa aldık. Bundan sonra benim için de dolayısıyla görüldüğü gibi hepsinden fazlasıyla var. Dolayısıyla ben bundan sonrası için de mücadele içinde olmayı tercih ediyorum. Bu sezon veya bundan sonraki sezonlar için diyeyim değerli arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tekrar sizler de yorumlara yazarsanız düşüncelerinizi, sezonla alakalı düşüncelerini yazarsanız çok memnun olurum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Saygılar ve sevgiler.